Hepinize hepinize Kore'nin başkenti Seul'den selamlar. 4 gün burayı gezdik. Şimdi sırada Busan var. Hızlı trenle Busan'a gidiyoruz. Bileti biz yaklaşık kişi başı 35-40 dolara aldık. Ama daha önce alırsanız daha hesaplı olabilir. Bakalım yol nasıl geçecek, tren ne kadar hızlı, artık videonun devamında beraber göreceğiz. 3 saate Busan'a geldik. Aslında 2,5 saate gelen daha hızlılar da var. Biz çok durakta durduk. Otelimiz yürüme mesafesinde, bir 10 dakika yürüyeceğiz. Odaya yerleştik. Size de göstereyim. Seul'den sonra gayet büyük bir oda. Ferah. Fiyatı da çok ucuz. Gecelik yaklaşık 40 dolar veriyoruz. Nereye gideceğiz? Tahmin edenleriniz olabilir. Şehitliğimize gideceğiz. Diğer anlamda Birleşmiş Milletler'in yaptığı mezarlığa gideceğiz. Burada yine aynı Seul'de olduğu gibi otobüslerin kendi yolları ayrı. O yüzden otobüsler metrodan bile daha hızlı gidiyor diyebilirim. Biz de otobüsle gideceğiz. Seul'den şu T-Money kartından almıştık. Kore'ye geldiğinizde bundan kesinlikle alın. Metroda, otobüste, markette, her yerde bu kartı kullanabiliyorsunuz. Seul'deyken İngilizce bilgi çok olmamasından yakınıyorduk ama burada İngilizce neredeyse hiçbir şey yok. Bakalım insanlarla diyalog kurunca nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Biz normalde şuna binecektik ama içerisi metrobüsten kalabalık. Ona binemeyeceğiz. Sonrakini bekleyeceğiz. Bir 600-700 metre yürüyeceğiz. Hem bahaneyle de etrafı görelim istedik. Busan Seul'e göre daha sıcak. Akşamları Seul'de üşürken şu an burada terliyoruz. O yönden hava güzel. Biz 4 günümüzü Seul'de geçirdik. Tabi orası buradan daha pahalı. Busan ama hani bizim ilk izlenimimiz daha hesaplı olduğu yönünde. Şehitlik bölümü Busan Müzesi'nin arkasında kalıyor. Biz de şimdi Busan Müzesi'ne girmeyeceğiz yalnız. Yanından mezarlığa geçeceğiz. Burası aynı zamanda park. Hani normal burada yaşayanlar da böyle gelip spor yapıp yürüyorlar. Şimdi bizim askerlerimiz neden buraya gelmiş diyenleriniz olabilir. Seul videosunda bahsetmiştim ama burada da yine anlatayım. 1950'li yıllarda Türkiye henüz daha NATO'ya katılmamış ama katılmak üzere. Kore'de de Güney Kore, Kuzey Kore savaşı var. Birleşmiş Milletler NATO üyelerinden askerleri buraya gönderiyor. Türkiye'de daha tam NATO üyesi olmamışken buraya askerleri gönderiyorlar. Ve maalesef burada şehitlerimiz oluyor. Saat tam 4'te askerlerin nöbet değişimi var. Şu an saat 3:58. Saat tam 4.
Buraya asker gönderen her ülkenin bayrağı var. Burası da bizim olduğumuz bölge. Başçavuş Bilal Aydemir, Şemsi Erdoğan ve bizimkilerin üstünde gül var. Bu bir tek bizimkilerde var. Hepsine rahmet diliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Buraya da gönderilen hediyeler var. Toprak var. Mesela General Ziya Cemal Kadıoğlu göndermiş. Tabi burada hüzünlenmemek mümkün değil. Kore'ye gelen yabancı askerler arasında en çok Amerika ve İngiltere asker kaybetmiş. 3. sırada Türkiye varmış. O da bazı kaynaklara göre 700'lü bir rakam ama bizim Seul'de gittiğimiz müzede de 900'lü bir rakam diyor Türk şehitleri için. Ya onun sebepleri de muhtemelen kayıplar var. Cenazesine ulaşılmıyor. Hani net şu kadar rakam ben hiç görmedim. Bunlara da ben gül demiştim ama karanfilmiş ya. Sanırım bir anma oldu ya da ziyarete gelen biri tek tek hepsine bıraktı. Çünkü diğer ülkelerde yok. Mesela böyle de yazıyor. Meçhul asker. Kim olduğu bilinmiyor. İsmi bilinmiyor ya da. Türkiye'den arkadaş da sağ olsun beni tanıdı. İsmin neydi hocam? İlyas Bey. O da ailesiyle gezmeye gelmiş. Videoya eklerim. Tamam. Şimdi askerlerin olduğu yerde küçük bir alan vardı ama burada gördüklerinizin hepsi bizim askerlerimiz. Çok güzel bakmışlar buraya ya. Hani Google'da bakınca öyle bakımsız falan diye okudum ama şu an çok iyi. Şimdi diğer öğrendiğim bir bilgi de bunun doğruluğundan emin değilim ama bizim askerlerimiz Güney Kore'ye gönderilirken aslında direkt sıcak cepheye gönderilmemiş. Onlar arka tarafta kalacaklarmış. Ama askerlerimiz iner inmez kendilerini cephe hattında bulmuşlar ve orada direkt savaşa girmişler. Güney Korelilerin Türkleri bu kadar sevmesini de bizim oradaki askerlerimizin ısrarla o toprakları bırakmamasına da bağlıyorlar. Hani onlar da şaşırmışlar, yani kendi toprakları değil ama düşmana orayı bırakmamışlar. Onun için Güney Kore ile Türkiye arasında böyle bir sıcak temas, kardeşlik hep var. Yine burada da güzel bir şiir yazılmış. Buraya bir anıt da yapmışlar. Yazıyı okuyorsunuz. Tekrar hepsine Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Biz dualarımızı ettik. Sizin yerinizde de ettik. Artık buradan ayrılıyoruz. Şimdi biz müzeden çıktık ama burayı Zülal fark etti. Mesela yerde peace yazıyor, barış demek. Hemen ilerisinde de Türkçe yazıyor, barış. Yalnız hani önceki videoda bahsetmiştim. Bu videoda da değineceğim. Geldiğimizden beri genelde gördüğümüz kişiler hep orta yaşın üstünde. Hani yaşlı diyebileceğimiz yaşlarda. Kore'de böyle bir problem var. Çiftler çocuk yapmak istemiyor. Yeni doğum oranı ölüm oranının altında kalıyor. Son yıllarda hep böyle olmuş. O yüzden devlet hep çiftleri çocuk yapsın diye teşvik ediyor şu an. Yeni teşvikler sunuyorlar. Bu arada şu gördüğünüz masanın ortasında işte Kore barbeküsü yapılıyor. Biz de ya bu akşam ya yarın akşam yiyeceğiz. Trafikleri biraz Türkiye gibi, kornaya çok basıyorlar ve yayaya yani yol vermiyorlar. Bir Hong Kong'da, Tayland'da ya da Avrupa'da yaya geçidinde çok rahat
geçersiniz ama burada çok olası değil. Dikkat etmeniz lazım. Yine metro ile şehri gezmeye devam ediyoruz. Toplu taşımada kullandığımız bu kartları da bu cihazlardan yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz 7-Eleven gibi marketlerden de direkt yükletebilirsiniz. Akşam yemeği için bir Kore barbeküsü yapan restoran arıyoruz. Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bugün çok yürüdük, çok yorulduk. Böyle bir yemeği hak ettik. Etlerimizi de sipariş ettik. Şimdi bu dana brisket, bu da tütsülenmiş ördek. Bunları kendimiz pişireceğiz. Diğer yandan buradan da istediğiniz kadar sebzeleri alabiliyorsunuz. Vallahi çok acıktık. Hemen pişirmeye başlıyoruz. Şimdi biz ne söyledik? 300 gram brisket sığır eti söyledik. 150 gram da tütsülenmiş ördek. Fiyatı en sona söyleyeceğim. Sebzeler dediğim gibi istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Şunlar da minnak mantar. Şimdi etleri ortada pişiriyoruz. Kenara sebzeleri. Bu da yumurta çorbasıymış. O da masaya dahilmiş. Ekstra fiyatı yokmuş. Bu kimchiyi biz çok sevmeye başladık. Buraya gelmeden önce Bangkok'ta da yemiştik. Çin lahanası biraz turşu gibi. Çok lezzetli. Tabi sohbete dalınca bunları unutmamak lazım. Yoksa yakarız. Yalnız şu yumurtanın kokusu acayip geldi. Şimdi bir tadına bakalım. Vallahi çerez gibi. Şimdi hem yiyip hem video çekilmiyor. Ben biraz karnımı doyurayım. Yumurta da hani ilginçtir. Bu da güzel. Yani hani 10 üzerinden 7'yi hak ediyor. Sulu bir yumurta. Ama tabii favori etimiz. Bunlar turp. Bildiğimiz turp. Bu salata tarafı da iyi ama tabii çok bizim oraların salatalarına benzemiyor. Değişik, farklı bir salata. Tabii bununla bu mısırları nasıl yiyorlar anlamıyorum. Tek tek bunu nasıl yiyeceğiz? Yani bundan hafif duman çıkıyor tabii ama bu ortadan yukarı gidiyor. Diğer masalarda aynı şekilde gördüğünüz gibi. Seul'de bu acılı noodle'ı Zülal çok sevmişti. Bu içindekiler buz, soğuk böyle. Gerçekten de lezzetliydi. Zülal'e afiyet olsun. Bu da tatlı patatesmiş. Bu da çok güzel ya. Yani hani masada ben bir şu mantarı çok idrak edemedim. Yosun gibi geldi. Onun haricinde etler gayet iyi. Salata da okey. Kimchi'yi çok sevdik. Tatlı patates de çok güzel. Bundan bir iki tane daha atacağız. Artık son et parçalarını alıyorum. Başka kalmadı. Yarım kilo et bitti. Genelde bu gibi video paylaşınca işte ekmek yok, pilav yok. Onunla nasıl doyacaksın diyorlar ama yarım kilo et var yani ister istemez doyuyorsun.
Daha başka bir şey istemiyorsun. Bu arada soğuk su geliyor, sınırsız, istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Sebzeler de öyle sınırsız. Sadece 3 tane ana yemek söylüyorsunuz. 3 tane et de söyleyebilirsiniz 150 gramdan. Sonra bu masa ve oradaki sebze reyonu tamamen size ait. İstediğiniz kadar, istediğiniz süre yiyebiliyorsunuz. Bu hikayede yanan yumurta oldu. Onu aslında çok güzel yumurta da ona sıra gelmedi, yani doyduk. Yani ben acayip doydum. Zulal'in noodle biraz acıymış. Çok lezzetliydi. Çok acıydı. Hala ağzım yanıyor yani. Ama çok lezzetliydi. Bu bayağı değişik bir şey. Buzlu. Ama buraya gelince bence denenmeli. Yani adı acılı noodle diye geçiyor ama Evet. soğuk noodle. Bol salçalı bir şey yok aslında içinde. Biber salçası, buz, turp vardı birazcık. Ete ne diyeceksin? Yani et de güzeldi. Ben çok yağlı yiyemediğim için çok yiyemedim ama lezzeti çok güzeldi. Brisketin yanında yağlar var ama onu çerez gibi yiyorsun. Öyle yağ gibi yağ değil yani bence. Ben hatta keşke ördek söylemesek, üçünü de ondan söylesek dedim yani. Ördeğin tadı çünkü hadi böyle ortalama ama brisket bence gecenin favorisiydi. Nasıl yediğimizi gördünüz. Yani yarım kilo et, sınırsız sebze, mantar dahi var. Noodle'ım. Ekstra noodle söyledik. Soğuk su sınırsız. Hadi o çok bir şey değil de. Yanında yumurta geldi. Sizce ne hesap ödemişizdir? Bir 10 saniye süre veriyorum. Herkes arasında tartışsın. Biz buraya Mayıs ayında geldik. Şu an Mayıs ortaları. 2024'teyiz. Fişi de paylaşıyorum. Ödediğimiz para 31.000 won. Bu da yaklaşık 22 dolara geliyor. Bugünün kuruyla da 720 TL yapıyor. Yani kişi başı 360 TL. Yarım kilo sığır eti var ya. Hani başka bir şey demeye gerek yok. Ve biz Bursa'nın tam merkezindeyiz. Düzgün bir yerdeyiz. Öyle kuytu köşede değiliz. Hani belki ara sokaklarda daha ucuza da bulabilirsiniz. Çok da lezzetliydi. Yani Türkiye'de böyle bir konsept olsa neredeyse her gün Haftada bir. evde yemek yapmayız herhalde. Haftada Yani bir. tabii bu fiyatlarda olacak ki ancak. Yani maalesef Kore aslında pahalı bir ülke konaklamak için. Yani gezmek için de ucuz bir yer değil. Ama yemek fiyatını görüyorsunuz. Olur ya, Kore'ye geldiniz, bu Kore barbeküsünü bence deneyin. İlla buraya gelmenize gerek yok. Tayland'da da, bu coğrafyalarda da Kore barbeküsü popüler. Bu domuz eti bana çok soruluyor. Özellikle o konuya da değinmeye çalışıyorum. Biz oturunca hani sığır eti yiyeceğiz diyoruz ve menüden sığır eti seçiyoruz. Domuz etini seçmiyoruz. Zaten domuz eti beyaz oluyor, tavuk gibi. Onu görünce artık anlıyorsunuz bir yerden sonra. Hani o gibi hassasiyetleri olanlar için de gelir sığır eti yer. Tekrar gelinir değil mi? Gelinir. Yani biz yarın akşam da buradayız. Bir tekrar yapalım diye ben düşündüm. Öyle mi? Evet. Ben de düşüneceğim. Şimdi yürüyerek artık otele gidiyoruz. Bu coğrafyalara geldiğinizde hani 7-Eleven'ları çok göreceksiniz. 7/24 açıktır. İçinde icabında karnınızı doyurabileceğiniz öyle hızlı yemekler de vardır. Fiyatlar da makuldür genelde. Bizim otelimiz de hemen bunun yanında. O yüzden şanslıyız. Şimdi o kadar yemeğin üstüne bir soda iyi gider. Maalesef sade soda bulamadık. Lime'lı sparkling water ve greyfurtlu soda aldık. Otelimiz çok güzel ama kahvaltısı yok. Şimdi bir güne kahveyle başlayalım. Belki bir kruvasan yeriz. Sonra da yine şehri gezmeye devam edeceğiz.
Ben şu etli domatesli bir sandviç alıyorum. Kahvaltı tabi bizimkiler kadar olmasa da buralar için gayet iyi. Şimdi yine şu otobüslerden biriyle buranın en turistik yerlerinden birine gideceğiz. Otobüsümüz geldi, 134. Yani otobüslerin görüntüsü çok eski. Dışarıdan da öyle, içeriden de öyle ama kliması güzel çalışıyor. Koltuklar da rahat. Hani işlev olarak gayet ideal. Otobüsten sonra bir minibüse bindik. Minibüsle gidiyoruz çünkü gideceğimiz kültür köyü biraz tepede, yani yürüyerek gitmek yorucu olur. Araçla çıkıp yürüyerek ineceğiz. Kültür köyünün böyle güzel bir haritası var. Rotayı da güzelce çizmişler. Birden başlayıp böyle numaraları takip edip gezebiliyorsunuz. Görür görmez aklıma Fas geldi. Fas'ın Şafşavan şehrine de gitmiştim. Oraya da hani mavi evler diyorlar, mavi şehir diyorlar. Çok andırıyor. Şimdi 1920'lerde burası dağlık tepelik bir yermiş. Şehirdekiler de işçi sınıfını o liman bölgesinden, şehrin merkezinden biraz uzaklaştırmak istemişler. Ve o işçi sınıfını bir şekilde buralara yerleştirmişler. Ama aynı zamanda da hem de limana yakın olsunlar, işlerimizi de yapsın istiyorlar. Burası tam o anlamda ideal yermiş. Yalnız savaş döneminde 1950'lerde insanlar aşağıdan buraya kaçmaya başlamışlar ve buradaki yerleşim daha da artmış. 2009 yılında ise burayı Kültür Bakanlığı bir projeyle renklendirmiş, sanat sokakları, sanat merkezi haline getirmişler ve sonra inanılmaz bir turistik yer haline gelmiş. Şimdi böyle ta bizim gibi Samsun'dan insanlar kalkıp buralara geliyor. Yani başarılı bir çalışma olmuş. Küçük Prensimiz. Neredeyse her duvar bir şekilde süslenmiş. Ya grafiti yapılmış, ya merdivenler boyanmış. İşçi sınıfından zamanında burada yerleri olanlar ve elinde tutanlar muhtemelen çok şanslı şu an. Saat 11 ve burası çok kalabalık. Küçük Prens figürünü sık sık görüyorsunuz. Biraz önce hikayesini anlattığım olay işte. Liman bu şurada. Şimdi bakın burada bir sıra var. Bu sıra Küçük Prens'le fotoğraf çekilmek için ve sıra ilerlemiyor. Çok yavaş gidiyor. Biz maalesef bekleyemeyeceğiz. Bu tip geleneksel kıyafetleri de otobüste ilk indiğimiz yerde, minibüste ilk indiğimiz yerden kiralayabiliyorsunuz. Minibüste şurada indik. Oradan böyle yürüyerek, gezerek buraya kadar yaklaşık yarım saatte geldik. Her yerde fotoğraf çektirerek. Yalnız öğle sıcağı biraz yakıyor. Buraya aslında ya sabah ya da akşam üzeri gelmek en doğrusu.
Yani tabii böyle bir kültür köyünde şu tarz bir bina pek olmamış gibi sanki. Köyü böyle boyayarak süslemişler. Turistleri bir şekilde çekmişler. Ama hani doğruyu söylemek gerekirse burası da biraz ya şişirilmiş ya abartılmış gibi. Hani ben Fas'ı çok sevmem ama Fas'ın o şavşavan şehri, mavi şehir burayı en az 3'e katlar. Yani fotoğraflara bakıp buraya geldiğinizde o görseli gezerken çok yaşayamıyorsunuz. Aslında yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Yani Kore'de hani bu dizilerden, K-pop'tan, o ponçiklikten yani onları bekleyerek buraya geldiğinizde aslında çoğunu göremiyorsunuz. Yani yine var. Ya Ama- elbet ki var ama Evet. yani onu çok geldiğinizde yaşayamıyorsunuz. Hani olur ya Kore'ye gelirseniz beklentinizi biraz düşürün. Yani evet, biz böyle yüksek beklentiyle gittik ilk birkaç yere. Sonra onu öğrendik. Dedik ki çok yükselmeden gidelim. Burası da öyle gerçekten. Küçücük bir yer, bitti. Biz 1,5-2 saatimizi ayırmıştık Evet. plan yaparken. Yani yarım saat. 45 Yani dakika. Kore'de de hani tabii ki gelinir, kültürü görürsünüz. Gurme için gelinir, fotoğraf için gelinir. Ama beklentinizi böyle tam yukarıda tutmayın. Mesela biz sırada bekliyorduk ya buradan böyle gelip gidiyorlar. Hani bu çok ilginç. Yani turistler sıra beklese de yereller çok sıra beklemeye yanaşmıyor. Kültür köyünden bir 15-20 dakika otobüsle Jagalchi'ye geldik. Burada şehrin en büyük balık pazarı var. Hem de deniz kenarında. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Zaten Busan'a geldiğinizde gideceğiniz yerler kabaca belli. Biz de işte tek tek onları görmeye, gezmeye çalışıyoruz. Bu arada bugün cumartesi, belki ondan olabilir. Sokakta böyle sebze meyve satanlar var. Bolca var. Bakın korna hep duyuyorsunuz. Yayalara yol vermiyorlar. Trafikte biraz agresifler. Bizlere çok uzak şeyler değil bunlar. Şimdi Busan'ın tam merkezindeyiz. Hani Kore deyince hiç merkezde mesela böyle bir mağaza hayal eder miydiniz? Biz etmezdik. O yüzden biraz şaşırıyoruz bazı gördüklerimizde. Kore derken tabii Güney Kore. Hemen balık restoranları başladı. Deniz yılanı ya da su yılanı. Buralarda tabii sadece hani balık pazarı yok, böyle tezgahlarda da her şey satılıyor. Kurutulmuş ahtapotlar. Pirinç, bakliyat. Kore elektronik cenneti, elektronik merkezi ama burada elektronik ürünler maalesef çok hesaplı değil. Yani belki Türkiye'ye kıyasla bir tık hesaplı olabilir ama genele vurursak bir Hong Kong'a, Malezya'ya oralara göre biraz pahalı kaçıyor. Bir de hani mağazalardan alışveriş yaptığınızda tax free alabiliyorsunuz. Yani vergi iadesi alabiliyorsunuz. Ortalama %5 ile %7 arası havalimanında yaptığınız alışverişin vergisini geri alacağız biz. Siz de öyle yaparsınız. Yalnız yani pazar tertemiz. Hani beni izleyenler bilir. Bu gibi pazarları çok yerde çekiyorum.
Ya şu kurt yine çıktı ya. Ben bundan yedim. Bunun büyüğünden yedim. Kötü bir şey. Canlı ahtapot. Yani abla tencereyi karıştırıyor. Aynı kepçeden de içiyor. Şimdi burada kokular geliyor ama kokular kötü değil. Yani burada ızgara var. O gördüğümüz su yılanlarının farklı türü. Bunlar da minik ahtapotlar. Bunlar da bir deniz canlısı ama hareket ediyorlar. Ne olduğunu bilemiyorum. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Lütfen. Yani burada balıklar güzel görünüyor. Aslında gelmişken yiyebiliriz sanki ya. Yani balık yiyelim dedik ama fiyatları umduğumuz gibi hesaplı değil. Hani aç değiliz, gelmişken bir şeyler yiyelim diye. Ne diyor? Bir porsiyonuna en ucuzuna 30 dolar gibi bir rakam söyledi. 25 dolar. Yani şimdi tadım için de ona değmez. Şimdi şu ahtapotların daha da küçükleri oluyor. Onları canlı canlı yiyorlar. Sosyal medyada kesin denk gelmişsinizdir. Biz onu göremedik. Hani çok özellikle de aramıyoruz. Denk gelirse artık çekeriz. Kurutulmuş küçük balıklar. Şu içeridekiler çok büyük ya. Wow. Benim ahtapot avı videom var. Madagaskar'da çekmiştim. O videoyu izlemediyseniz bakın derim. Çok ilginç bir video. Kapalı alana girdik ve içeride çok ağır bir koku var. Buralar ağırlıklı yeme içme yeri. Canım gel. Şimdi dün akşam yediğimiz yemeği hatırlıyorsunuzdur. Biz 2 kişi yarım kilo et ve birçok şeye sadece 31.000 won verdik. Burada sadece bir porsiyonu o para. Hani içecek yok, yanında başka şeyler yok. Ya da yanında belki garnitür gelebilir ama dün akşamki yemeğe kıyaslarsak buranın fiyatları, balık fiyatları, deniz ürünü fiyatları çok yüksek. İşte asıl o büyük balık pazarı şu kapalı alanın içinde. Sırada orası var. Şimdi o binanın en üst katına çıktık. Burada çünkü bir manzara bölümü var muhtemelen. Ve bizden başka kimsenin olmaması da çok ilginç. Vay.
Burası ikinci kat, yemek katı. Aşağıdan balıkları yiyeceğinizi seçip burada pişirtiyorsunuz. Yani pazarda gördüklerimizin daha bir düzgün hali burası. Ama tertemiz ya, gerçekten bunu söylemek gerekiyor. İçeride deniz kokusu var. Balık kokusu da tabii geliyor ister istemez. Yeah. 감사합니다. Yalnız sürekli menü gösteriyorlar. İlle bir şey satmaya çalışıyorlar. Hani tokuz diyoruz ama yok, çok ısrar ediyorlar. Tabii biz de fotoğraf, video çekiyoruz. Onların tezgahını çekiyoruz. Ama hani videoya, fotoğrafa hiç kızan olmadı şimdiye kadar. Gittiğimiz şehirlerde böyle balık pazarlarını, sokak pazarlarını seviyoruz. İlgilenenler de oluyor kesin, izleyenlerden. Yani bu taraflara gelirseniz bence uğranılır. Balık da yenilebilir ama biz şu an hem aç değiliz hem de ne bileyim çok tercih etmedik. Yine buradan yürüyerek şehri gezmeye devam ediyoruz. Kore'yi gezerken bu Daiso ıvır zıvırcısını çok göreceksiniz. Seul'de de çok kez gitmiştik. Gayet ucuza böyle incik boncuk bir sürü şey var. Bir oraya bakacağız. Siz de Kore'ye geldiğinizde ihmal etmeyin Daiso'ya gitmeyi. 4 katlı böyle bir yer, hani tek tek her şeyi göstermeyeceğim. Şimdi biraz yorulduk. Böyle 7-Eleven gibi marketlerde oturma yerleri de var. İsterseniz oradan noodle alıp şuradaki sıcak suda noodle'ınızı yapıp burada yiyebilirsiniz. Ya da soğuk yiyecekler var hazır pişmiş. Onları mikrodalgada ısıtıp yiyebilirsiniz. Biz çikolata ve içecek aldık. 2 tane alana da bir tane bedavaydı. Yani bu çikolata alınır. Hem oturup biraz soluklanacağız. Yani yurt dışında bu gibi marketler çok yaygın. Uzak Doğu'da, Amerika'da. Kullanmak lazım. Şimdi şu anahtarlıkları kadınlar çantalarına takıyor ve öyle bir moda başlamış. Her yerde bu anahtarlıkları görüyorsunuz. Buralar Busan'ın tam böyle cafcaflı bölgeleri. Hani her şehirde bir mecburiyet caddesi vardır ya. İşte o caddeler buralarda. İkinci el satan yerler var, iş hanları var.
Terlikte böyle sabit taşlar var. İlk defa görüyorum. Yine paspaslı terlikler. İlginç ilginç şeyler. Sağlı sollu bir sürü böyle pazar yerleri var. Şimdi de Bupleong pazarındayız. Fiyat soruyoruz ama İngilizce tabi bileni bulmak imkansıza yakın. Ve hemen hesap makinesini eline alıyorlar. Yüksek fiyat söylüyorlar. Siz arkanız dönünce iniyorlar. Yani olur ya, geldiniz alışveriş yapacaksınız. Kesinlikle en az bölü 2 deyin söylediği fiyatı. Ya bundan canımız çekti ya. Bir tane alıp yiyeceğiz. Şimdi bu karidesli, sanırım şu ahtapotlu. Bu da herhalde sadece yeşillik var. İngilizce konuşamasak da anlaştık bir şekilde. İçindeki kimçiymiş. Çin lahanası turşusu da diyebiliriz. Bir tane ondan alıp bölüşüp yiyeceğiz. Karidesleri koyuyor. Oh. Bizimkisi de sanırım şu. Gamzamida. Maalesef anlaşamamışız. Onda domuz eti var. Diğerleri de hep etli, karışık. Onun için yiyemeden kalkıyoruz. Ama parasını ödedik. Ne yapalım? Kimçili deyince biz de sadece kimçili zannettik. Hiçbir yerde İngilizce bilgi yok. Yani kimseyle anlaşamıyoruz. Ancak hani çeviriden işte onların Korece'ye çevirip anlaşmaya çalışıyoruz ama o da çok kolay olmuyor. Şimdi hemen karşıdaki Gukja Market'e geçiyoruz. Burası çok büyük. Yani böyle alabildiğince gidiyor. 요 삽제 보라돌이. 네, 보라돌이. 보라돌이 아니에요. Sushi var orada. Diğerlerini anlamıyorum. Burası öyle hani bir iki sokaktan oluşmuyor. Onlarca sokak hep böyle. Kore gezimizde şu durumu çok yaşıyoruz. Mesela bir mağazaya giriyorsun. İçeride çok yüksek müzik sesi oluyor genelde. Hani bir rahat rahat bir şeye bakayım deme şansınız pek olmuyor. Yani bunun nasıl farkında değiller biz de anlayamıyoruz. Rastgele bir yere giriyorsun, bangır bangır müzik var sürekli. Biz şimdi Nampo bölgesinde neredeyse yarım günümüzü geçirdik. Karmaşa, kalabalık. Oradan kendimizi sanırım Yenişehir bölgesine doğru atıyoruz. Yani oralar biraz Eskişehir bölgesi gibi geldi bize. Akşam yemeğimizde sanırım buralarda yeriz. Artık Busan'daki ikinci ve son günümüz. Yarın Türkiye'ye dönüşümüz var. Tabi buralarda yollar, binalar daha düzgün, daha yeni.
Şu ışıklar ne güzelmiş. Biz şimdi akşam yemeği yiyeceğiz ama dün akşam yediğimiz yemek öyle bir aklımızda kaldı ki aynı yere gidip bir akşam yemeği daha yiyeceğiz. Mekanımıza geldik. Tabii bu sefer daha tecrübeliyiz. Ördek eti hiç söylemedik. Söyleme sahip. Yarım kilo et söyledik. Yani uzun uzun çekmeyeceğim çünkü dün zaten hani izlediniz, gösterdik. Bu sefer sarımsak ve soğanı da ekliyoruz. Biberleri de. Yani bu et yine çok güzel ya. Hani lokum gibi, çerez gibi yiyorsunuz. Biber de sağlam acı ama yediriyor güzel. Biz yine söyleme sahip çok güzel yedik. Ama yorulmuştuk da bugün çok yürüdük. Böyle bir yemeği de hak etmiştik. Yani 2 akşam üst üste geldik herhalde. Yani artık bu Kore barbeküsünün ne kadar güzel olduğunu size anlatabilmişizdir. Fiyat yine aynıydı. Aynı hesabı ödedik. Adam da hemen hatırladı bizi zaten. Adı Donenu değil mi? Donenu. Donenu olur ya, buralara gelirseniz Busan tren istasyonunun karşı taraflarına düşüyor. Biz artık otele gidiyoruz. Yarın da yavaş yavaş memlekete döneceğiz. Şimdi bu yaya geçitlerinde yerde de yeşil yanıyor. Hani insanlar hep telefon elde gidiyorlar ya, bakın şimdi kırmızıya döndü. Şimdi Kore kozmetik tarafında öyle bir çılgın bir ülke ki bakın reklam tabelasında bile hepsinin yüzü ölü gibi bembeyaz. Reklamlarında da hep işte shining, daha parlak, daha parlak. Tüm kozmetikler, kremler hep buna yönelik. Şu an metrodayız. Diğer reklam tabelalarında da hep böyle bembeyazlar. Kadın erkek fark etmiyor. Artık havalimanına geldik. Bir haftalık Güney Kore gezimizin de sonundayız. 4 gün Seul'de kaldık. 2 gece de Busan'da kaldık ama hani Busan'ı 2,5 gün gezdik. Aslında normal bir turist için yani 4 gün Seul ideal gibi. Ama hani ben cilt bakımı yaptıracağım, o gibi şeyleri de gireceğim derseniz belki artı 1-2 gün eklenebilir. Busan için de 2 gün bence yeterli. Ya biz Seul'ü de sevdik, Busan'ı da sevdik. Hani bu videoda ikisini de Güney Kore'yi böyle komple yorumlamış olalım. Arada videolarda negatif şeyler de söyledik ama hani ne görüyorsak onu söylüyoruz. Siz biliyorsunuz zaten. Yine dediğimiz gibi bazen çok kibar insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bazen de tam tersi, hani okumuş etmiş bakıyorsun 25-30 yaşlarında ama aşırı kaba olabiliyorlar. Ve biz Türküz deyince de ekstra bir ilgi hiç kimseden henüz görmedik. Evet. Bir haftalık gezi boyunca ne otelde, ne müzede, ne yolda başka bir yerde katiyen onu görmedik, yaşamadık. Bu K-pop'muş, dizilerden o böyle ponçik ponçik şeyler, insanlar, onları da gelince, normal gezince kesinlikle görmüyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Beklentimiz çok yüksek. Yani benim çok yüksekti beklentim. Galiba o yüzden bir tık böyle hayal kırıklığı demeyeyim de belki de benim hatamdı. Çok hani normal bir ülke, normal bir şehir. Evet, ben böyle evet, daha yani şey hayal etmiştim. Japonya-vari hayal etmiştim. Dizilerden ya da TV'de, ekranda gördüklerimizden biraz farklı kesinlikle. Ülkeye girerken aslında bizden vize istemiyor ama KYT denilen bir online form doldurmanız gerekiyor. Formu doldurduğunuzda bize yarım saat içinde onay geldi. O onayla birlikte check-in'inizi yapıp çok rahat ülkeye gelebiliyorsunuz.
Hani vaktiniz varsa bu coğrafyaya gelmişken yanına ben hep 1-2 ülke daha ekleyin diyorum. Yani en kötü Tayland'ı ekleyebilirsiniz. Belki Hong Kong'u ekleyebilirsiniz. Ya da yanında Japonya var yakınlarda. O da bizden vize istemiyor. O ki buralara kadar geldiniz, kesin bir ülke daha ekleyin deriz. Alışveriş konusunda hani elektronik çok hesaplı değil dedim ama şimdi dün Sony'nin bir mağazasına girdik. Hani Sony'nin kendi mağazası ve fiyatlar Türkiye'ye göre çok hesaplıydı. Hani bunu da söylemem lazım. Ama tabii elektronik konusunda böyle harıl harıl gezmedik alışveriş konusunda. Bir outlet'e gittik. Giyim özelinde yani Avrupa, İtalya markaları Türkiye'ye göre çok hesaplıydı. Ben de kozmetik kısmını söyleyeyim. Tamam, sen de kozmetiği anlat. Kolum ağrıdı, anlat. Kore kozmetiği zaten hani ülkemizde de şu sıralar ve çok yaygın. Fiyatları yaklaşık 1/3 falan Türkiye'de satılanların. Zaten çok düşkünler. Yani erkekler de kadınlar da hem estetiğe hem kozmetiğe çok düşkünler. Çok da iyi olduğu söyleniyor markalarının. Yani çok uygun fiyatları. Kozmetik fiyatı çok uygun. Ve sınırsız. Şimdi sonu yok yani. Senin yorumunu da çok merak edenler oluyor bu gezilerle ilgili. Sence hiç bu coğrafyaya gelmemiş biri Güney Kore'ye gelse sever mi? Sever. Farklı bir kültür tamamen. Ben onu hissettim. Yani 3 kez Tayland'a gittik. İşte 2 kez Hong Kong'a gittik öncesinde. Uzak Doğu'yu öğrendiğimi, gördüğümü düşünüyordum. Ben buraya gelene kadar değil yani. Öğrenmemişim. Burası tamamen farklı bir kültür. Mesela yemeklerinden çok korkuyordum. Ama ben o soğuk buzlu noodle'ı çok sevdim. Yani 3 akşam üst üste canım istediği için yedik yani. Bu Kore barbeküsünde de isterseniz tavuk eti de seçebiliyorsunuz. Evet. O alternatifi de var. Yemek konusunu çok dert etmeyin derim. Evet. Peki bu coğrafyaya hiç gelmemiş biri sence Tayland'a mı gelsin, ilk başta buraya mı gelsin? Eğer kültür amaçlı, kültür odaklı gelecekse buraya gelsin. Ama Tayland'da da çok daha var. Turist için çok daha kolay Tayland. Tabii, ama Tayland, ben buranın kültürü farklı geldi bana. Yani Busan'da İngilizce bilene denk gelmek yok. çok zor. Yok. Seul'de hadi kısmen biraz daha iyi ama o yine zor. Tayland o anlamda daha kolay. Tabii turist için kolay. Yani biz buralara tekrar gelir miyiz? Yani biz bu coğrafyaları seviyoruz. Olur ya, ucuz bilet olur. Yine gelinir diye tahmin ediyorum ama belki Busan'a değil de Seul'e gelinebilir. Ya da tamamen biletle ilgili de olabilir. Yani evet, Busan'da tek şey hani şehitliğimize gittik. Evet. Yani binlerce kilometre ötede mezar taşında ismi dahi yazmayan şehitlerimizi ziyaret ettik. Ya o tabii başka bir konu. Sırf onun için bile kalkıp gelinir. Yani onu hani ayrı tutalım. Başka yani bu Busan'da oteller hesaplı, yeme içme de hesaplıydı. Seul'de kısmen otel yüksek ama yeme içme orada da ucuz bulabiliyorsunuz. Çok dert etmeyin derim. Yeter ki uçak biletini ayarlayın. Seul çok kalabalıktı. O sebepten zor olabilir. Seul çok yoğundu. Seul kalabalık bir şehir gerçekten. 13 milyon nüfuslu. Orası biraz yoruyordu. İki şehirde de ulaşım çok kolaydı. Biz otobüslerle gezdik yani hani. Telefonunuzda Google Maps olabilir ama Google Maps bazen sağlıklı çalışmıyor Kore'de. Never Map diye bir şey var. Onu ben ekrana yazarım. Onu muhakkak indirip gelmeniz lazım. O uygulama buranın Google Map'i gibi. O da çok stabil değil ama yine hiç yoktan iyidir. Ne diyelim? Sonraki videolarda görüşmek üzere.